Merhaba arkadaşlar, Kripto Coin Çarşısı'na, kanalımıza, canlı yayınımıza hoş geldiniz. Evet güzel kardeşlerim, keyifler yerinde mi? Piyasa yol alamıyor hala, biliyorsunuz sebebinin neler olduğunu da biliyorsunuz arkadaşlar. Bu arada yayınımıza gelen kardeşlerimize hoş geldiniz diyoruz. İlk gelen kardeşlerimizden kimler yayınımıza ulaştı, kimler bizlerle beraber, kimler bizleri yalnız bırakmadı, onları onlara göz atalım arkadaşlar. İsimlerinden şöyle başlayalım. Vatansever. Evet, ilk gelen kardeşlerimizden bugün vatansever. Sayın Milletvekili ikinciliği kaptırmış. Evet, Mahmut Doboğlu. Hoş geldiniz güzel kardeşim. İkinciliği Mahmut kardeşimiz kapmış. Evet, Sayın Milletvekili bugün üçüncü gelenlerden. Lazio Yaşar hoş geldiniz. Bakıyoruz yine kardeşlerimizden Şahin Algan. Evet, Şahin Algan. Özür arkadaşlar. Hakkı Kaptan, Ersin Tutak, Mine Bozkurt kardeşimiz, sizler de hoş geldiniz. Muhittin Akan, bu arada Muhittin Akan kanalımıza 22 TL bağışta bulundu. Kendilerine teşekkür ediyoruz. Hocam Aks orta vade yorum yapabilir miyiz? Tabii ki Bitcoin ve Ethereum'un ardından Aks'a döneriz güzel kardeşim. Rıza Köse hocamız siz de hoş geldiniz. İyi yayınlar, selamlar herkese demiş. Eyvallah. Yavuz Kara, bakıyoruz altta yine Mine Bozkurt kardeşimiz. Mine Bozkurt kardeşimiz katıl butonu üyeliğini bir üst seviyeye yükseltti. Ben diyor her zaman buradayım bölümünden tekrar bizlerle birlikte. Hayırlı olsun, teşekkür ediyoruz güzel kardeşim. Murat Gündoğdu. Evet, Dursun Çetin. Sevgi Gümüş. Senayi Özer. Bakıyoruz aşağılarda yine Hasan İlhan. Hocam UMA. Link bakar mıyız? Tabii ki kardeşlerim, UMA'ya da bakarız. Link zaten listemizde var. Bu arada unuttuğumuz bazı coinler olursa onları da not alacağız tabii ki. İsteklerinize yer verecektir arkadaşlar. Onda bir sıkıntı yok. Evet, Derya Başarık, selam hocam demiş. Aleyküm selam, hoş geldiniz Senayi Özer. Altcoin'lerin sırası ne zaman gelecek? Hemen hemen her videomda altcoin'lere sıranın ne zaman geleceğinden bahsettik arkadaşlar. Ayı piyasası demiyoruz bakınız. Boğa piyasasındayız. Her an güzel çıkışlar olacak durumda piyasa. Ama yani bugün biliyorsunuz ABD'den veriler geldi. Birinci çeyrek verileri. Birazcık ne yaptı? Aşağı yukarı hareketlilik getirdi piyasaya ama tekrar rayına oturdu güzel kardeşlerim. Dolar endeksi 100 seviyelerinde idi. E, Yani gerçi konumuz dolar endeksi ya da borsalar değil ama yine de küresel piyasalar nasıl, ne şekilde hareket ediyor ona bakarız arkadaşlar. Yayına ondan sonra başlarız. Peki, şöyle baktığımızda yine bizleri aşağıda bekleyen kardeşlerimizden Serkan Özel, güzel kardeşim siz de hoş geldiniz. Ercan Özkan, hoş geldiniz kardeşim. Bu arada Çiçek Kenan kardeşim 10 İsviçre frankı yani yaklaşık 10 euro şeklinde yani 220 TL bağışta bulundu. Teşekkür ediyoruz güzel kardeşim. Kesenize bereket. Cenab-ı Allah utandırmasın. Hocam selam, senin kıymetini bilsinler demiş. Vallahi çok yorumcu dinledim. Hepsi yalan. Var ol, sağ ol. Bir de bu benim Ripple ne olacak? Saygılarla demiş. Eyvallah. Ripple'a bakacağım güzel kardeşim. Yani ikinci sırada, ilk sırada Aks olacak. Yani Bitcoin, Ethereum'un ardından ikinci sırada Ripple olacak. Biliyorsunuz ki bağış yapan kardeşlerimizi ön plana alıyoruz. Ardından katıl butonu üyelerimizin istekleri mutlaka yerine getirmeye çalışıyoruz. Burada zaten başka kardeşlerimiz yorum yazamaz. Niye? Bu yayın katıl butonu aboneliklerine özel. İzleyebilirler, bizleri izleyebiliyorlar. Ama bizden coin analizi yapmak isteyen kardeşlerimiz mutlaka katıl butonu üyeliğini almalıdır. Ki coin analizi yaptırabilsin. İzlemek normal izleyebilir. Abone olanlar izleyebilir arkadaşlar. Ama dediğim gibi analiz ve yorum yaptırmak isteyenler katıl butonuyla üyelik ya da yıldız alması gerekir ki seviye önemli değil. Seviye yani herkesin mali durumuna göre seviyeler var orada.
Kimi gönlünden şu kopar, bu kopar. Yani orada kendi kararınız arkadaşlar. Buna kararı kendiniz vereceksiniz. Artı zorunlu değil kimse. Zorunluluk yok arkadaşlar. Evet. Devam ediyoruz. Zeki Levent kardeşimiz. Bu arada katıl butonuyla yayına gelen tüm kardeşlerimizin isimlerini okumaya çalışıyoruz arkadaşlar. Bu bizim kuralımız. İsmail Nalkıran. Senayi Özer okuduk zaten. Güzel kardeşimiz İsmail Nalkıran. Bomba gibiyim demiş vatansever. Eyvallah, eyvallah. Eyvallah. İyi olun arkadaşlar. Yani piyasa düzelecektir. Piyasada moral bozacak herhangi bir şey, bir gelişme an itibariyle yok. Yani sizlerle paylaşabileceğim çok çok önemli bir haber yok arkadaşlar. Sadece ABD'den veriler geldi. O da zaten beklentiler doğrultusunda. Yani piyasayı sarsacak bir durum şimdilik yok. Evet, Lazo Yaşar GNX demiş. GNX'ten not alındı. Bakıyoruz yine aşağılarda. Bu arada İsmail Nalkıran kardeşimiz yapıştırdı. Ahmet hocam yakıyorsun yine demiş. Eyvallah güzel kardeşim. O sizin bakış açınız, sizin güzelliğiniz. Teşekkürler. Tro lütfen demiş. Tabii ki Tro'yu da not aldık. Tro alındı arkadaşım. Bakıyoruz yine yukarıdan. Evet. Evet. Şimdilik bu kadar arkadaşlar. Tabii ki ilerleyen dakikalarda yine yayınımıza katılan kardeşlerimiz de olacaktır. Onların isteklerine de yer verilecektir arkadaşlar. Peki hocam ne var sırada bugün neler oldu? Bakınız ABD büyüme verileri açıklandı arkadaşlar. Bugün Türkiye saatiyle yaklaşık 3.30 yani 15.30 gibi açıklandı. Yani birinci çeyrek gayri safi yurt içi hasıla verileri 15.30'da bugün açıklandı. Evet bu veri günlerdir bekleniyordu ve Bitcoin dolar endeksi için büyük bir öneme sahipti. Veriler açıklandıktan sonra da ufak bir aşağı yukarı yönlü hareketlilik oluşmuş oldu güzel kardeşlerim. Peki hocam tamam orayı anladık da küresel piyasalar nasıl açıldı değil mi? Bir de oraya bakalım. Küresel piyasaların durumuna. Evet şöyle bir saniye arkadaşlar burayı ayarlarız. Şuradan bir çıkalım. Küresel piyasalara geçeceğiz. Önce grafiğimizi ekranımıza getirelim arkadaşlar. Buradan evet grafiğimiz şu anda ekranda. Ve küresel piyasalara bakıyoruz. Ne var küresel yani borsalarda bugün? Gördüğünüz gibi maşallah var yemyeşil. Yani S&P baktığımızda arkadaşlar %1.23'lük bir yukarıya doğru momentum sergiliyor. VIX korku endeksimiz -5'lerde yani kıpkırmızı. Yani korku panik kalmadı diyor ya. Piyasada ne korku ne panik var. Artık her şey yolunda. Bunu gösteriyor. Peki Nasdaq ne yapıyor hocam? Nasdaq %2'nin üzerinde %2.30'luk bir yukarı merdiven kurarak devam ediyor. Bakınız bu anlık grafik arkadaşlar şöyle gördüğünüz zaman maşallah var grafiğin. Çok güzel bir grafik. Devam edeceğe benziyor bu grafikte. Dow Jones ne yapıyor hocam? %1'in üzerinde. Onda da bir yeşillik var. Dolar endeksi 101'e tırmandı bugün. 100 seviyelerindeydi. 101 civarında küçük bir yeşilliğe sahip. Peki bizim Bitcoin'de durum ne hocam? Yani dominans. Altcoin'lere para girişi var mı? Olmam mı? Tekrar 601 milyar doların üzerine çıktık. 602 milyar dolara doğru yaklaşıyoruz. %1.27'lik bir giriş var arkadaşlar altcoin'lere. İşte dominans arkadaşlar. Dominansın ne yapması lazım? Geri dönüşü yapması lazım artık yavaş yavaş. Bugün bir ara 48.5'u geçmişti. Şu anda 48-49'larda 0.80 gibi bir yeşilliğe sahip. 4 saatliğine bakacak olursak dominansta hala hazırda bir yükseliş sinyalinin olduğunu görüyoruz. Nereye gider bu? Arkadaşlar 47-46 seviyelerine doğru geri çekilmeye başlarsa işte altcoin'ler o zaman uçacaktır. Dominans piyasayı baskılıyor. Yani Bitcoin hem kendi hem pazar hakimiyeti altcoin'lerin böyle frene basmasını sebepliyor. Hocam yeşildeyiz. Yeşildeyiz de kafamızı kaldırıp gidemiyoruz arkadaşlar. Yani kafamızı kaldırıp gidebilmemiz için dominansın şöyle 0.80 kırmızı yeşil değil de kırmızıda olması lazım ki şu an itibariyle bak sen altcoin'lerde en az yükselen 10 yükselmişti şu anda. En az yükselen %10 yükselmişti.
Ama durumu öyle değil. Durum farklı görünüyor. Doyum noktası daha henüz ulaşılmadı. Doyum noktasına henüz haftalık bakmak istiyorum ben arkadaşlar. Haftalık bakmak istiyorum. Evet. Baktığımızda nereye kadar? Daha önce de 37-36'lara kadar indik arkadaşlar. 37-36'lara kadar indik. Zaten dominans buraya indikten sonra yukarı yönlü bir fırladı. 73'lere 74'e yaklaşmıştı bir ara. Oradan sonra geri çekilme. Bakın şu geri çekilme Bitcoin'de yukarı yönlü momentumu gerçekleştirir. Altcoin'lerde özellikle bu yukarı yönlü bir oluşumu gerçekleştirir. Mesela ikili bir grafik açalım arkadaşlar. Şuraya ikili grafik. Birincisi dominans olsun. İkincisi de ne olsun? Ethereum olsun ya. Değil mi? Ethereum olsun. Bakınız arkadaşlar. Şuraya baktığımızda şu bölümde dominansın düşüş bölümüne baktığımızda Ethereum'un çıkışı oluyor bakınız. Şöyle izah edeyim. Yani şu dominansın düşüş bölümü bakınız şurası da Ethereum'un çıkış bölümü oluyor. Yani dominans geri çekilirse altcoin'ler ne yapıyor? Alıp başını gidiyor. Yani burada karşılıklı olarak bunu anlatmak istedim sizlere. Dominansın öneminin büyük olduğundan bahsediyoruz. Evet. Omega bakar mıyız demiş Mine kardeşimiz. Tabii ki hocam Omega'da bakarız. Mine kardeşimizin isteğine. Mine Bozkurt. Omega. Evet. Şimdi Hakan Ergen. Hoş geldiniz güzel kardeşim. Ertan kardeşim siz de hoş geldiniz. Bitriver Rusya ve Ripple davayı kaybetti. Bu konuda bilgi alabilir miyiz hocam? Ya mahkeme yoktu ki davayı kaybetti. Onun görüşüdür yani. Şu an yani öyle bir şey yok piyasada şu anda. Öyle bir durum olsa Ripple çöker. Şu anda yok. Yani bize düşen bir şey yok. Avukat Sülyen Eren güzel kardeşim. Siz de hoş geldiniz. Max listemizde var. Ona da bakacağız. Evet bu ikili grafiği kaldıralım arkadaşlar. Tekli grafiğimize geçelim. Ve yolumuza devam edelim. Neyle? Bitcoin. An itibariyle %3'ü geçtik. 29.276 dolarlardayız. Evet Bitcoin'de buralardayız arkadaşlar. Ben 4 saatlik grafiğimizi açıyorum Bitcoin'de. Ve çok güzel bir formasyon geldi arkadaşlar. Bitcoin'de hocam neresi geliyor dediğiniz zaman arkadaşlar. Bitcoin'de şu derinlik geliyor arkadaşlar 4 saatlikte. Bakınız kırılıma koyuyorum ve 31.250 doları görüyorum. Şu anda 29.279 dolar. Evet 4 saatlikte görünen bu. Bakıyorum RSI'ye 50'lerin üzerindeyiz arkadaşlar. Yani en altta RSI çizgimizi görüyorsunuz. Ortadaki beyaz nokta 50'ler. 50 seviyeleri. Şimdi güzel kardeşlerim. Yani yanılmamanız için RSI'yi nasıl kullanmalısınız biliyor musunuz? Yani RSI bizlere ne olarak geliyor? 70-30 bandı olarak geliyor bakınız burada değer bakımından. Bu 70'i ben 80 yapıyorum. 30'u 20 alıyorum ve bu şekilde kullanıyorum. 20'nin altına sıfıra gitmez 100'e de gitmez arkadaşlar. Bunu böyle bilin. Yani sıfıra da gitmez 100'e de gitmez. Evet devam ediyoruz. Bitcoin'de durum bu. Günlük bazda ele alacak olursak. Günlük bazda da zaten formasyon belli arkadaşlar. Yani yukarı yönlü momentumun devam edeceğini görüyoruz burada hareketli ortalamalardan. EMA 50 ve EMA 200'ün üzerindeyiz. Bakınız günlük bazda bir ara orta banttan 50'lerin altına geri gelmiş olsa da Bitcoin şu anda 55'lerin üzerine çıktı RSI'da. Göreceli güç endeksimize baktığımızda buralar geliyor. Peki hocam bize bu konuda osilatörümüz ne söylüyor değil mi? Osilatörümüz neyi söylüyor? Bitcoin ile ilgili bakınız. Güçlü al, güçlü al. Günlükte. 4 saatliklerinde ne söylüyor? Aynı şekilde.
2 saatlikte ne söylüyor? Al güçlü al. Haftalıkta al güçlü al. Aylıkta al güçlü al. Yani buradan şu sonuca varabilir miyiz arkadaşlar? Bizim anlattığımız Bitcoin'in 34.500 direncine doğru yola çıktığını ve buralardan küçük bir düzeltmenin ardından 40 seviyelerine doğru bir hareket edeceğini yolunu açmış olur bize. Yani buradan çıkacak yorumu bu şekilde yorumlayabiliriz. Yani 34.500, 35.000 orada biraz oyalanabilir. Yukarı doğru 36-37'yi görür ve 35'in altına gelebilir. Tıpkı 25 dediğimizde, 21.500 dediğimizde ikinci 25 ve 27.400'e çıkardığımızda hedefimizi, ardından 34.500 dediğimizde ne yaptık? Neler oldu? 28-29'u denedik, 25'in altına geldik, tekrar üzerine çıktık. Aynı şekilde 30.000 dolarlık, yani 30.000 ile 40.000 dolar bandı aralığındaki seviyelerde de aşağı yukarı hareketlilikler oluşacaktır. Ve burada çoğu kardeşlerimiz geri gelişlerde eyvah battık gittik diyenler de çıkacaktır. Bunlar kimler olacaktır biliyor musunuz arkadaşlar? Portföyünü yönetemeyenler, daldan dala konanlar olacaktır. Uçanın peşinden, kaçanın peşinden gidenler olacaktır. Hareket halindeki bir trenden inenler, binenler olacaktır. Evet. Hocam yani yapacak bir şey yok. Biz bunu yapamıyoruz, bilemiyoruz diyenler. Arkadaşlar, senin sabrın yoksa, bir coin'de bekleyemiyorsan o zaman birileriyle yola çıkacaksın ki o seni yönlendirecek, o seni o coin'de bekletir. Bekletir. Gerekirse 2 ay bekletir, 1 ay bekletir, 10 gün bekletir ama bekletir. Ne zamana kadar? O coin'in satış zamanı gelene kadar. Bunu sen bilemeyebilirsin. Sen belki küçük karın peşine düşersen büyük karları kaçırmış olabilirsin. Portföy yönetiminde biliyorsunuz biz yapıyoruz bu işi. Eğer yakın çevrenizde finansal okuryazarlığı olmayan kardeşleriniz varsa bizlere kardeşim buradaki mail adreslerimizden ulaşabilirsiniz. Bakınız ekranlarımızda bulunan 3 tane mail adresimiz var. Buraya telefon numaranızı bıraktığınızda vakit bulduğumuz zaman biz size dönüyoruz. Gerek coin sepeti yapabiliriz, gerekse portföy danışmanlığı yapılabilir burada. Yani portföyünüzün çalışması yapılabilir arkadaşlar. Evet, burayı anladığımızı umuyorum güzel kardeşlerim. Ve dönüyoruz grafiğimize. Bakalım neler var an itibariyle Bitcoin'in haftalık grafiğinde. Evet, haftalık grafiğimiz geldi. Şimdi güzel kardeşlerim, yukarıdan aşağıya gelen bir alçalan kanalımız var. Ve düşen trendin bittiğini, hareketli ortalamalardan EMA 50 ve 200'ün üzerinde kaldığımızı devamlı söylüyoruz. Burası bir değişmez durum oldu şu anda. Çünkü RSI'ye bakıyoruz. Nerelerdeymiş arkadaşlar? 68'lerde. Bizi burada RSI'nin 68'de olduğu yerde, bakınız Bitcoin 3,5 yaptı. %3 başlarken 3'tü, şu anda %3,5 oldu. Ve 29.400 dolara geçtik. Hadi inşallah 30'u geçeceğiz yayın bitene kadar. Öyle görünüyor. Evet, öyle görünüyor. Şimdi ya hocam tamam da altcoin'ler gidemedikten sonra ne olacak? Bununla birlikte giden altcoin'ler yok mu? Var. Ama hani şey var diye güzel kardeşlerim, bir ovaya baktığınızda yani bir sürü ağaç var ama kuşlar hep bir ağaca konuyor nedense. Burada da bakıyorsun bir coin yükselirken herkes o coin'in peşine koşuyor. Şimdi hangi coin'den bahsettiğimi hemen hemen çoğunuz anladı arkadaşlar. Onun için oraya geldiğimde sizlere o coin'le ilgili bilgilendireceğiz yine. Neler yapılması gerektiğini. Bu arada Enes Yabin, hocam Iris Coin'e bakar mıyız demiş. Enes bu arada Crypto Coin Charts ailesine hoş geldiniz. Katıl butonu ile yeni üyemizdir. Eyvallah güzel kardeşim. Iris'e bakacağız. Alper Tunga Güner, Kav bakar mısınız hocam demiş. Cao yazınca arkadaşlar Jaws geldi aklıma. Yani ortaokul yıllarımızda böyle o filmleri izliyorduk biliyorsunuz. Evet. Bakıyoruz. Evet, oralara geleceğiz arkadaşlar. Şimdi Bitcoin'deki durum bu arkadaşlar. Benim beklentim yukarıda. Ethereum. Ne yapacak Ethereum?
Zaten okumuz çekili. Hedefimizi bekliyoruz. 2,5. Yani 2500 dolar. Evet güzel kardeşlerim. Yani eee İsmail Nalkıran tamam ses etme hocayı dinliyorum çok para lazım demiş ya. Burada kardeşlerimizin hepsine para lazım. Onun için hepiniz sakin sakin dinlerseniz iyi olur. Yani burada hal hatır sormaktansa şu anda onu yayını beklerken sordunuz zaten. Şimdi yayının içindeyiz. Sormak işinden vazgeçin. Ekranı izleyin. Yani not alın. Kafanıza yatanlar olsa çizgi çizin. Bir şeyler yapın arkadaşlar. Yani not alma zamanı. Defter, kağıt, kalem hepsi yanınızdadır umarım. Evet, güzel kardeşlerim. Yani şunu diyeceğim. Orada mesela nasılsın kardeşim işte şu oldu bu oldu mesela vatansever kardeşimizin yazdığı gibi şimdilik bunları yayın beklerken yazıyoruz. Yayın içinde böyle sohbet oldu mu dikkat dağılıyor güzel kardeşim. Yani bunu geçen hatırlattım. Bir kez daha hatırlatıyorum. Özür dileyerek söylüyorum. Yani diğer kardeşlerimizin dikkati dağılıyor. Bu yüzden mümkün mertebe ne yapalım? Yayını beklerken zaten 1 saat önceden veriyoruz. Muhabbetinizi edin orada o zaman. Ama şimdi ne? Şimdi yayın izleme zamanıdır diye düşünüyorum. Bilmiyorum yanlış mı? Bu benim düşüncem. Evet arkadaşlar. Şimdi Ethereum'da beklentimiz 2500 dolar seviyeleri. Güzel kardeşlerim. 2500 dolar seviyeleri bizim ilk hedefimiz. Buna gelir mi? Şu an 1900 doların üzerindeyiz zaten. Destek bakıyoruz ERASA'ya. ERASA'yımız 60'larda. Bu yani 50'lerin üzerinde kaldığı sürece ERASAY hala güzel yol var diye düşünüyoruz biz burada. Güzel yol var diye düşünüyoruz. Bu ne? Şimdi şunu da vurgulayayım burada. Ethereum, Bitcoin. Efendim, sizlerin böyle küçük rakamlı paralarınız yatırım için varsa Ethereum, Bitcoin sizlere para kazandırmaz. Bunu böyle düşünmeniz lazım. Sağlam projeli altcoin'ler boğada çok güzel paralar kazandırabilir. Tabii ki bu benim düşüncem. Herkesin düşüncesi farklıdır. Onlara da saygı duyuyorum arkadaşlar. Eee Eyvallah İsmail kardeşim. Eyvallah. Öyle şey mi olur? Yani e, özürlük bir şey yapmadınız da biz sadece hani hoca sınıfa girdiği zaman ya ne der aranızda muhabbet etmeyi bırakın arkadaşlar der. Şimdi derse odaklanalım der. Herkes yazılı yapacağım der. Açsın kağıdı kaleme çıkarın bakayım der. Yani bunun gibi bir şey. Şimdi güzel kardeşlerim ilk olarak Ethereum Bitcoin'in ardından ne yapacaktık? İsteklere bakacaktık. Değil mi? İlk Ax vardı arkadaşlar. Bir de Tro var burada. Bağış yapan kardeşimiz vardı. İsmail Nalkıran'dı yanılmıyorsam değil mi? Tro'yu isteyen. Tro'yu da ilave edelim arkadaşlar. Üçünü peş peşe alalım. Tro. Biz daha önce baktık buna baktık tabi. Tro. Gate'den alalım bunu bu sefer. Evet. Bunu da çıkaralım yukarıya. İlk başta Ax, Ripple ve Tro devreye girdi. Yazmadıklarımız aşağıda Iris vardı. Iris. Evet. Iris'i aldık listemize. Kav vardı burada. Onu da Max'ten aldık. Max borsasından aldık Kav'ı. Omega Network vardı. Omega Network. Omega Network. Bunu da buradan alıyoruz arkadaşlar. %4,5 gibi geri çekilmiş şu anda Omega Network. GNX. GNX'i Gate'den alayım. Evet. UMA demişti bir kardeşimizin biri de. UMA.
UMA'yı da Bitsap'tan alalım arkadaşlar. Şimdi şurada Omega Network'ü de yukarı alalım. Evet. Önce Ax var tabii ki güzel kardeşim. Önce Ax var. Sonra Ripple var. Sonra True var. Evet. Bakalım listede sıralamada yanlışlık olmasın. Kimsenin hakkı geçmesin arkadaşlar. Muhittin kardeşimiz ilgi isteyenlerden Ax. Mine Bozkurt kardeşimiz de üyeliğini yükseltti. Bir üst basamaktan onu da yukarıya aldık zaten. Kenan kardeşimiz, Çiçek Kenan kardeşimiz de Ripple var. İsmail Alkıran kardeşimiz de True var. Evet. Mine Bozkurt kardeşimiz bu ara 22 TL bağışta bulundu. Kendilerine teşekkür ediyoruz. Onu da yukarıya aldık zaten Omega'yı sırayla. Enes kardeşimizin de isteği vardı. Onu da not aldık galiba. Enes Iris'i not aldık, tamam. Şimdi geçelim arkadaşlar yorum ve analizlerimize. Şöyle grafiklerimizi bir okuyalım değil mi? Bir okumak işine başlayalım. Aks. Orta ve kısa vadede ne olur demiş. 4 saatlikten bakacağız o zaman. Orta vade. Güzel kardeşim. Aks şu anda bakınız şurada bir geri çekilme yaşattı bize. 7 dolar 43 sente kadar iğne attı. Bir alım fırsatı verdi tabii ki burada. Metaverse'lerin geneline baktığımızda bu yılda bir iştahlı yükseliş beklenemiyor arkadaşlar. Yani yapamıyorlar. Biliyorsunuz bu 2021'de nerelere gitti Aks? Verdiğimiz hedefler Aks'ta 12'den hepsi nokta atışı geldi. Nereye kadar gelmişti hocam? Yani şöyle haftalık grafiğine baktığımızda Aks'ın bakınız buralarda bizim verdiğimiz nokta atışını hatta iyi hatırlıyorum 17 dolardayken verdim ben Aks'ı. Bütün hedefler nokta atışı 165 dolara kadar geldi arkadaşlar. Şurası gelir dedik geldi. Burası gelir dedik geldi. Yani 17 dolardan 165 dolara kadar oradaki videolarımı silmedim duruyor. Bakabilirsiniz. Geldi. Yani 2021 yılındaki bu hareketlilikte bütün hedefler 12'den vuruldu. Şimdi hocam. Şimdi niye böyle olmuyor? Evet. O zaman biliyorsunuz bir Metaverse furyası vardı. Oyunlarla ilgili devam ediyor furyalar. Olmayacak diye bir şey yok. Bakınız yarın bir gelişme olur. Bir güncelleme gelir. Bir anda uçabilir bunlar. Ne yapacaksınız? Elinizdekilere sahip çıkacaksınız. Yani hep diğerleri çıkacak diye bir kaydı da yok. Belli sağlam projeler. Proje sağlam değil mi? Aksa sağlam. Öyleyse biz ne yapacağız? Biz Aks'ın 7 desteği ve 9,5 dolar direncini kırmasını bekleyeceğiz yükseliş için. Şu anda 8 dolara yakın. Yani 9,5 dolar direnci kırılması gerekir. Peki hocam günlükte bakıyoruz da bir de 4 saatine tekrar dönelim dediğiniz zaman bizi zaten bekleyen ilk etapta şuradaki ok var arkadaşlar. Yani şu derinlik var. Şuradan dönüşüm var. Yukarıda 8,5 dolarda EMA 200 günlük ortalama var. Ama ondan önce de 8 dolarda 50 günlük ortalama var. RSI zaten bakınız 50'lere geldi şu anda. Çizginin üzerine atmaya çalışıyor. 50 çizgisinin üzerine. Yani bu şu anlama geliyor. Yavaş yavaş yukarıya doğru bir momentum sergileyebilir. An itibariyle %2 yeşildeyiz arkadaşlar. Nerede? Aks'ta. Ne olur hocam? 9,5 doların üzerine çıkarsa 12 ve 14, 15, 16 dizer arkadaşlar. Ama oraya çıkmasını bekleyeceğiz. Buraya çıkar. Bir 4 saatlik günlük kapatırsa yolu açık olsun deriz Aks'ın. Peki hocam Ripple. Ripple istemişti güzel kardeşim. Ripple ne yapıyor? Değil mi? Çiçek Kenan. Arkadaşlar Ripple şu anda 0.46 seviyelerinde. Ne dedik Ripple için? Yarım doların üzerinde kalırsa 60'ı görür. Ama yarım doları kaybederse 44'te 45'lere kadar geri çekilebilir. Nereye kadar iğne atmış arkadaşlar? 43'lere kadar iğne attı. Nereden? 48'lerden 50'lerden. Hatta nereye kadar çıkmışız? Şöyle 4 saatlikte bakacak olursak en son çıktığımız yer 53 falandı değil mi? 50-55 arasıydı. Gitti geldi bu aralarda. Şimdi ne yapıyoruz? Şimdi desteği olan 0.45. Çizdik zaten bu desteği. Burayı destek olarak gösterdik.
Direncimiz neresi? 47. Şu an neredeyiz? 46'dayız. Yarım puana yakında yeşildeyiz. Hocam Ripple'ın yükseliş hareketi balinaların girmesinden ziyade mahkemenin vereceği karara bağlıdır. Ayrıca Ripple'ın yani Ripple hakkında açılan davanın sonuçlanması bütün altcoin'ler için bir emsal teşkil eder. Evet. Çünkü Ripple biliyorsunuz menkul mu? Acaba emtia mı? Öyleyse Ethereum için de böyle bir iddia atıldı. Doge için de atıldı. Atıldı. Bekleyip göreceğiz arkadaşlar. Yani SEC bunalıma girdi. Önüne gelene saldırıyor. Bakalım. Biliyorsunuz bir Powell'la ilgili de haberler çıktı ama o bizi pek ilgilendirmiyor şu anda. Yani faiz artırımlarıyla ilgili Rusya tarafına bilgi sızdırılması vesaire dönüp dolaşıyor piyasada iddialar. Evet. Ripple'da durum bu güzel kardeşim. Ripple şu anda 45 desteğini koruduğu sürece yine 50'lerin yarım doların üzerine çıkabilir. Ama dediğimiz gibi öbür taraftan mahkeme cephesinden, SEC cephesinden herhangi bir olumsuz bir durum açıklanmadığı sürece böyle sakinliğini korursa hele bir de mahkeme Ripple'ın lehine sonuçlanırsa o zaman Ripple'da bekleyenlerin yüzü güler arkadaşlar. Çünkü nerede duracağını kimse kestiremez o zaman. Ripple'ın nerede frene basacağını kimseler kestiremez. Evet. Tro. Güzel kardeşim. Tro'da ne var? 4 saatlikte baktığımızda Tro'da bizi ne bekliyor? Yukarıdan aşağıya gelen bir düşen trendimiz var. Doğru. Burada bir sıkıntı yok. Ama geri dönüş ne zaman? Sıkıntı orada. 4 saatlikte. Geri dönüş. Arkadaşlar geri dönüş 1. 62 şu an 61'deyiz bak. 62 EMA 50 direncimiz var. 2 başarırsa kırmayı 72'de de artı direncimiz tekrar geliyor. EMA 200 günlük hareketli ortalamalardan. Göreceli güç endeksimiz bize neyi anlatıyor? Ben diyor yavaş yavaş her an fırlayabilirim diyor. 50'leri iğneliyor bakınız. 50'leri iğneliyor. Üzerine çıkmaya başladı mı bunlar da direnci kıracaktır. Peki hocam günlükte neyi görüyoruz biz? Günlükte de arkadaşlar bakınız 2 tane çizgimiz var. Biri EMA 200, biri de EMA 50. Bu iki bant aralığında destek ve direncimiz var. Burası arkadaşlar 54 desteğimizi gösteriyor. Burası da 80 direncimizi gösteriyor. Bu günlük bazda. Günlük bazda buraları görüyoruz. Peki hocam haftalık nasıl? Neyi gösteriyor? Var mı haftalıkta bir sinyal? Silelim buraları. Silelim. Haftalık bazda sinyalimiz var mı? Var arkadaşlar. Haftalık bazda bizim geri dönmemiz durumunda burada oluşan bir derinlik söz konusu. Bakınız şu derinlik. Yani bizi 0.18'ler bekliyor. Neredeyiz şimdi? 0.061'lerdeyiz da. Ama bu 2 ay sürebilir. Bazen 1,5 ay olur. Bazen 3 ay sürer. Ama bu grafik çalıştığı an geleceği nokta 0.18 dolar seviyeleri görünüyor. Haftalıkta EMA 50 desteğini kaybetmediği sürece. Evet. Nedir hocam EMA 50 desteği? Şurasıdır arkadaşlar. Yani 58-60'lar diyelim. Şu anda 61-70 seviyelerinde %1 neydi? Yeşilde. Peki hocam Omega Network. Ne yapıyoruz Omega Network'te? 4 saatlikten bir bakalım arkadaşlar. 4 saatlikten. Düşen trendin devam ettiğini görüyoruz. Desteğimiz kırılmış arkadaşlar. Destekten vazgeçtik şimdi. Bizim 0.94 desteği denenebilir bu sefer. Niye hocam? Oraya nereden çıktı şimdi? Çünkü gidişat onu gösteriyor. Aşağıda en son bakınız hatta şöyle yaparsak daha rahat olacaktır. Şuradan en sondan alıyoruz ve burayı getiriyoruz. Bu bizim daha önce denediğimiz yer diyor bana. Çünkü burayı görmüş. Burası destek konumundaymış. Ama bu destekten de bakınız bir anda düzeltmelerle 2 doları görmüş arkadaşlar. Yani 0.94'lerden
2 dolara kadar çıkmış. 4 saatlik grafik bu. Ondan sonra nereye çekildik? Tekrar 1 dolar seviyelerine geri çekildik. Ama 1 dolardan da vurduğumuz yer 2,5 dolar oldu. Şimdi de aynı hareketi yapıyoruz. Sert bir dönüşüm gelebilir yine diyor. Her ne kadar RSI desteklemese de şu anda bu yani geri dönüşü RSI de düşüşünü destekliyor. Yani yükselişini desteklemiyor. Günlük bazda var mı? Yok. Günlük bazda da RSI düşüşünü destekliyor. Yani bizim hedefimiz burada. Fakat bir kelebek formasyonu var ki arkadaşlar bana göre güzel bir formasyon. Ne ulaşacaktır? Bizi yine yukarıda 2,5 dolarlar bekliyor bakınız. Geri dönüşünde ama öncelikli olarak 1.40'da direnç ve 1,5 dolarda direnç var. 2 tane direnç. Yani kısaca şunu söyleyeyim. Hareketli ortalamalardan EMA 50 ve 200'ün üzerine çıkmamız lazım. Çıkarsak ancak buralar gelir. Evet. Güzel kardeşlerim. Durum bundan ibaret. Evet, SLP, ANK'ye SLP'yi de ilave edelim arkadaşlar. SLP. Binance'dan alacağım ben bunu bu sefer. Ankara. Onu da ilave edelim. Listemizde olmayanları. Ankara'yı da aldık. Opendo. SOS Opendo. Bunu nereden alıyorduk? Bunu SOS Opendo OKEX'ten mi yoksa SOS Opendo? Gate'den alalım. Gate'den alalım. Burak Gülkok, güzel kardeşim hoş geldiniz. Herkese bol kazançlar. Elbet düzelir piyasa. Beklemeye devam diyor. Ay maşallah maşallah. Aynen güzel kardeşim. Düzelecek tabii. Düzelecek. Hakan kardeşimizin İğnece, FET, Ankara, AGX yok listemizde. Bir de AGX ilave edelim arkadaşlar. Aynen yukarıdan aşağı devam edelim listemize. Evet. Şimdi arkadaşlar Omega'dan sonra Audio. Evet. Audio %3, 2,5'a yakın yukarıdayız an itibariyle. Şöyle bir 4 saatlik açalım. Neler görüyoruz 4 saatlikte. Evet. Ne yapıyoruz güzel kardeşlerim? EMA 50'nin tekrar 200'ün üzerine çıktık. İğneyle EMA 50'yi de kırdık. EMA 50'yi kırarsak ilk direnç 0.32,5-33'lerde biliyorsunuz burası geliyor. Haftalık bazda ele alacak olursak zaten okumuzu haftalık bazda koyduk yerine ve bizi bekleyen ilk direnç dedik 0.40, başarırsa da 70'ler var dedik. Haftalık bazda bunu gösterdik. Buraları bir temizlersek önümüzde ne görüyoruz şu anda değil mi güzel kardeşim? Bakınız arkadaşlar. Burada şu kırmızı renkte gördüğünüz bir ne var arkadaşlar haftalıkta? Alçalan kanal var. Alçalan kanalın üst tarafta aşağıya doğru gelen çizgimiz var ya güzel kardeşim. Bu haftalık bazda 2 dolar 26 sent direncini gösteriyor bize. Bakınız oraya kadar bir tek 1,5 dolarda direnç görebiliyorum. Ama EMA 50'nin üzerinde bir gün daha kalması lazım. Yani burayı kaybetmemesi lazım. Şu anki 0.30 dolar desteğini kaybetmemesi gerekir. Buralara gidebilmesi için. Dönelim tekrar günlüğüne. Günlükte bakınız arkadaşlar burada bir yükselen trendi görüyoruz. Bir yükselen kanalın içindeyiz. Şu dip fazla değil. 2 tane dip birleştirelim arkadaşlar. Biraz daha geriden alalım. Şöyle 2 tane dip birleştirelim. Tepeleri de birleştirirsek kanalımızın bir yükselen kanal içinde olduğunu zaten göreceğiz. Bu yükselen kanalda bize aşağıda destek 30, yukarıda direnç 45'ler. 45'ler öyle görüyoruz. Çünkü günlük bazda hareketli ortalamalardan EMA 50 ve 200'ün de üzerinde seyrediyoruz. Üzerindeyiz arkadaşlar.
Göreceli güç endeksimizde 50 seviyelerindeyiz. Evet, tam bu çizginin olduğu yerdeyiz şu anda. An itibariyle %2,5 yükselişteyiz. Her an ters bir sıçrama yapabilir arkadaşlar. Yani buradan sert bir yani yukarı doğru şurada 60'ya gördüğünüz gibi bir tane sert bir mum atarak iğnesiyle beraber 0,53'lere yaklaşmıştı. Bunu siz uyurken yakalamıştı bir gece, hatırlayanlar var. Uyumayanlar da vardı ama işte aynısı, dikkat diyorum, her an bir kez daha burayı yoklayabilir. Eğer burayı yoklar 47'lerin 50 seviyelerine doğru hareket eder de buranın üzerinde bir 4 saatlik mum kapatırsa Audio'nun yolu açılmış olur arkadaşlar. Çiriz ne yapıyor hocam? %1 an itibariyle Çiriz'de de ne var güzel kardeşlerim? Bir yükseliş var. Demeyelim de yeşillik var diyelim hadi. Yani yön yukarı diye diyelim. Çiriz'in formasyonu çalışıyor arkadaşlar ama ağır çalışıyor. Bakınız önünüzde gördüğünüz Çiriz'de Tobo formasyonu var. Ters omuz baş. Ters omuz baş omuz. Burada görüyorsunuz zaten. Şurası arkadaşlar sol omuz, baş ve sağ omuz. Bu bize daha çizdik zaten bunu daha önce gördüğünüz gibi. Burada yukarı yönlü bir momentumu gerçekleştirir. 0,18 dolarlar görünüyor ama önümüzde kırmamız gereken 15 direncimiz var. Burayı kırmadan Çiriz'de çok büyük bir hareketlilik ben beklemiyorum. Ama önce ne yapacaktır? 15'i kıracaktır arkadaşlar. 15'i kırması lazım. Casper. Casper'da güzel kardeşlerim, Casper'da da bir hareketlilik olacak gibi duruyor formasyonu. Bu arada Arma Pars kardeşimiz katıl butonuyla üye oldu. Teşekkür ediyoruz. Hoş geldiniz güzel kardeşim. Kripto Coin Çarşısı ailesine. Evet, alçalan takoz yükselen grafik. Zaten okumuzu çizdik. Bir önceki derinlik geliyor arkadaşlar dedik. Hedef neresi? 67'yi verdik. Şu an 54'lerde Casper. Peki hocam Launch demiştiniz. Launch'ta arkadaşlar %2'ye yakın bir yukarı yönlü momentum var gibi duruyor şu anda. Peki hocam ama kırmızı olarak gördüğünüz renk bazında yukarıdan aşağıya gelen bir alçalan kanal devam ediyor. Bu alçalan kanalın üzerine çıkabilmesi için 11-15 seviyelerinde bir EMA 50 direncimiz var 4 saatlikte. Artı 11.46'da bir direncimiz daha var. Şu an 10.95, 11'e doğru yola çıkmış görüyoruz. Ne zamanın gider arkadaşlar? 12'nin üzerine 4 saatlikte atarsa burada EMA 50'de kırmış olur. Pardon 200'ü. EMA 200'de kırmış olur. İşte o zaman ne yapacaktır? Yukarı doğru bir momentum sergileyecektir. Burayı kırmasını bekleyeceğiz arkadaşlar. Keza Luna cephesinde de baktığımızda 1 dolar 25 centteyiz. %2'ye yakın yukarıda. O EMA 50'yi kırmaya çalışıyor 4 saatlikte. Başarırsa 1.30'larda EMA 200 var. Burayı da kırması lazım ki daha sonra yolu açık olsun diyebilelim. Peki hocam burada farklı bir formasyon var mı? Burada sanki bir yükselen kanal oluşmuş durumda. Onun üzerine doğru gidiyor. Yani yükselen kanalın üzerine doğru yolu açık olsun gitmeye çalışıyor. Bakalım bizi ne bekliyor? Aptos'a bakıyoruz arkadaşlar. Aptos 4 saatlikte şu an %2 yukarıda 10 dolar 18 cent seviyelerindeyiz Aptos'ta. Aptos bir EMA 50'yi denedi kıramadı. Yani 10.64'ü denedi kıramadı. Hatta nerede denedi? 10.89 yaptı. Ama geri çekilince EMA 50 de tabii direnç de geri çekiliyor arkadaşlar. Yani mesela daha önce 10.80'lerde 10.90'larda olan EMA 50 direnci geri çekilmesiyle birlikte şimdi 10.56'lara düştü direnç. Yani grafik yani bar mumların yaptığı harekete göre destek ve dirençler yer değiştirir. Yani bir öncekiyle farklılık yani konum farkı olur arkadaşlar. Yani daha önce diyelim ki 2 dolar desteğimiz var da 3 dolar direncimiz var dedik diye sürekli aynı destek direnç olacak diye bir kaide yok. Çünkü hareket halinde mumlar farklı formasyonlar gerçekleştiriyor. O zaman destek ve dirençler de yer değiştiriyor. Şu anda 10,5 dolar seviyelerinde bir direncimiz var Aptos'ta. Başarır mı? Günlüğüne bakalım arkadaşlar. Günlükte bu destekten koparsak zaten
güzel bir formasyon bekliyoruz. Neresi ilk etapta? 13,5 dolar seviyeleri ve hatta yukarıda 26 ve 30 dolar yolcusu büyük bir rally ile gerçekleştirebilir. Çünkü buradaki simetri bunu gösteriyor. Ama önce 20 dolarda bizi bekleyen bir direnç var tabii ki. 20 doları biliyorsunuz daha önce üzerine gittik, üzerine çıktık. Aynı şekilde hiçbir enstrüman gördüğü yeri unutmaz. Buraları bir kez daha test edecektir. 20 doların üzerinde kalmayı başarırsa Aptos yolu açık olsun. Evet, The Graph GRT. Ay maşallah maşallah. Omuz baş omuz. Tobo. Devam. Bu da gidiyor. Şu an %2'ye yakın bir yukarıda ve 0.14'ü tekrar geçti. Efendim 13'e çekilirken yine herhalde kopuyoruz diye aklınızdan geçirdiniz değil mi? Yani yine mi gidiyoruz, yine mi ölüyoruz şeklinde. Yok güzel kardeşlerim. 14 bunun için önemli bir destektir. 14'ü koruduğu sürece her an 17-20'lere doğru yol alabilir, dikkat. GRT'de durum bu. Peki Feçeli ne yapıyor hocam? %3 civarında yukarıda ve 0.34'ün üzerine tekrar atmayı başardı kendini. Bir ara 30'lara kadar iğne attı arkadaşlar ama bir anda toparladı tabii ki. Burada bir kelebek formasyonu var. Feçel'in desteği burası. Direncimiz 45. 45'i yukarı patlatırsak arkadaşlar Feçel'i 90'lara kadar gidebilir. Ama öncelikli olarak Feçel'i 45'i bir kırmamız lazım. Daha önce bu yok mu hocam? Var ama orada küçük takılmalar olacaktır mutlaka ama fazla oyalanacağını zannetmiyorum. Niye? Dominans kırmızıya dönsün bakalım. Bir bekleyelim. Buradan sonra bunlar bir ateşleme yapacaktır diye düşünüyorum. Evet. Peki hocam. Rose. Değil mi? Şimdi Rose'ye bakalım. Rose arkadaşlar %5 yukarıda. Rose'yi takibe alın beyler. Rose sıfırın birini akşama sabaha gönderebilir. Rose'ye dikkat. Rose için söylediklerim bir gerçekleşti daha önce. Şimdi de yolu açık olsun. Gidecektir arkadaşlar. Bakınız buradaki hedeflerimiz belli. 69 demişiz. Şu an 63'te zaten. 85 direncini kırdığı zaman 0'a atmaya kadar gider. Bu arada Arma Pars kardeşim kanalımıza 55 TL bağışta bulundu. Kesenize bereket güzel kardeşim. Hoş geldiniz. Tekrar hoş geldiniz diyoruz. Hocam Bella protokol bakabilir miyiz? Saygılarla. Tabii ki. Rose'de bitirdik zaten hemen. Bella protokolüne bakalım. Bella protokolü bizi nerede bekliyor? Kriptodan bakalım. Bell. Buradan bakalım. Bu bizim bildiğimiz Bell değil mi hocam? Bizim bildiğimiz Bell. Evet. Bakalım aşağıda bizi nerede neler veriyor. Evet. Bella protokolü Gate'den bakalım arkadaşlar. Gate'den bakıyoruz. Evet, Belcoin. Gate'den bakıyoruz. Bele. Yani şu an 0.79 cent olan coin. Doğrudur herhalde. Kokos'a geleceğim güzel kardeşim. Kokos'a geleceğim. Bu ara Hawk Burger Jello. Bunları da not alayım arkadaşlar. Hawk Burger Jello. Evet. Şu beli yukarı alıyoruz. Rose'nin altına alalım ki sıralamamız karışmasın. Evet. Bel. Bel coin'e şöyle bir bakalım. 4 saatlikten. Bakmak istiyorum öncelikli olarak. Evet, güzel bir formasyon W var şu anda. W gelmiş durumda. Bakınız arkadaşlar, bu şunu işaret eder. Bu W formasyonumuz muazzam çalışır. Yukarıda zaten bir direnç çizmişiz. 1 dolar 15 sent seviyelerine doğru. Şu anda %8,5, 8,62 yukarıda, 0,79 seviyelerindeyiz. Ve yukarıda bizim 1 dolar direncimize doğru hareket ettiğini görüyoruz. Peki hocam, burayı anladık. Şu W'mizi bir kaldıralım arkadaşlar. Orayı kapatmasın. Günlük bazda bir bakalım. Ne var bizi bekleyen?
Aynı şekilde aynı formasyon günlük bazda da var da fakat benim gördüğüm bir şey daha var güzel kardeşlerim. Siz anladınız. Bakınız burası var. Hocam kulpunu çizdik. Doğru. Evet şurası arkadaşlar. Hatta şurası da olabilir de ben biraz daha düşünden alacağım. Tam kulpunun başladığı yerden alacağım. Evet. Şu formasyon var. Yani fincan kulp formasyonu var burada. Bu formasyon ne yapıyordu arkadaşlar? Hatta kalın bir okla çizersek şu derinliği, bakınız şu derinliği yana atıyordu arkadaşlar. Bu da bizi 1 doların üzerine taşıyor. Yani belde hedef günlük bazda 1 dolar görülüyor arkadaşlar her halükarda. Şu an neredeyiz? 0,79 dolardayız. Küçük düzeltmelerle yoluna devam edeceğini düşünüyorum. Haftalık bazda var mı başka bir formasyonumuz? Haftalık bazda aynı formasyon var arkadaşlar. Haftalıkta da aynı formasyon var. Hatta daha da bakınız ben şimdi bunu siliyorum. Kaldırıyorum. Haftalık bazda bir çanak çömlek çizelim. Daha belirgin olacaktır. Şu derinlik arkadaşlar. Yani şuradan da bir kulp çekelim şöyle. Artık bu çanak çömlekten çıktı demliğe döndü güzel kardeşim. Armbar Pars kardeşimiz. Demliğe döndü. Bunun hedefine bakalım. Bunu şu okla çizmek istiyorum. Buradaki yaklaşık bizi götürecek derinlik 1 dolar 15 sent. Yani her halükarda bizi belde 1 dolar bekliyor arkadaşlar. Evet. 1 dolar bekliyor. Cardano, Solana istenmemişti. Bunları geçelim. AVAX, VAVAX yoktu. Front. Bakalım. Front. Evet. Front şelale düşüşünü bitirdi arkadaşlar. Hani saatlik bazda düşürdüğünü bitirdi. Bunu ben bir 4 saatliğini alacağım. Bakacağım frontta bizi ne bekliyor. Güzel kardeşlerim. Şöyle bakalım. Evet. 0.21'de ilk direncimiz var. An itibariyle 0.20'deyiz. İkinci direncimizde 0.23 seviyeleri görünüyor. Peki hocam. Okey burayı anladık biz. Burayı biliyoruz. Peki burayı bildik de. Bu arada Arma Pars 5 kripto coin çarşısı üyeliği hediye etti. Bol kazançlar güzel kardeşim. Kesenize bereket. Eyvallah teşekkür ediyoruz. Çok teşekkürler. Şimdi şöyle bir baktığımızda yukarıdan aşağıya gelen bir düşen trendi biz de çizelim değil mi? Programımızın otomatik çiziminden geçelim. Peki hocam burayı çizdik. Burada bize farklı bir şey görünüyor. Ne görünüyor hocam? Bakınız şuradan şöyle bir desteğimiz var bizim. Desteğimiz var. Değil mi? Desteğimizi de çizdik, birleştirdik. Şöyle bir büyütürsek bizi ne gördük? Biz burada şunu gördük arkadaşlar. Alçalan bir üçgen gördük. Neydi alçalan üçgen? Alçalan üçgen yukarıdan aşağı düşen trend ve aşağıda desteği sabit iğneleyip geri dönen çizgilerin birleşmesi. Yani alttaki desteklerin iğnelediği dipleri birleştirmek. Buraları çizdik mi bu sabit kalıyor. Yani burada ne yükselen ne alçalan var. Ama yukarıdan aşağı alçalan bir trend çizgimiz var. Bu alçalan üçgenin özelliği şudur. Hangi yöne kırarsa o yöne uçar. Şu anda da yukarıya bakınız kırmış gibi duruyor. Eğer 21'in üzerine de bir yeşil, ikinci yeşil mumu atarsa alım fırsatı veriyor. Hocam şu anda alım fırsatı var mı? Yok. Bir mumu daha beklemek lazım. 4 saatlikte. Hocam o zaman bize neyi gösteriyor burası? Buradaki derinlik gelir arkadaşlar. Bakınız. Buradaki derinlik bu kırılıma gelir. 0.26'lar görünüyor 4 saatlikte. Şu an 20'lerdeyiz. Evet. Frontta bu var. Peki hocam XH demiştiniz değil mi? XH. %2'ye yakın yukarıda alçalan kanaldan kurtardı paçayı. Şimdi ne var? XH'de şurası geliyor arkadaşlar. Bakınız şu derinlik geliyor XH'de. 31'ler geliyor. Şu an 29'lardayız. Bu 4 saatlik. Günlükte var mı bir şey? Günlükte henüz desteğimizi
kaybetmediğimiz için yukarıda bizi bekleyen ilk direnç yine 30 var. Yani dediğimiz gibi bu 4 saatlikteki olay yavaş yavaş buraya doğru geliyor. Peki Musk demişti kardeşimiz. Musk. Arkadaşlar Musk'ta bir kelebek var yani şu kelebek formasyonumuz var. EMA 50'yi kırdı. İlk direncimiz 5,5 dolar. Musk 5,5 dolara gidiyor. Bu zaten yani burası bana göre görülebilecek bir nokta. Peki hocam ben Musk'ı haftalıkta bakmak istiyorum. Dediğimiz zaman haftalıkta da bakınız arkadaşlar. Bir simetrik üçgenimiz var. Ve bunun üzerinde kalmaya çalışıyoruz. Başarırsak Musk nereye gider biliyor musunuz arkadaşlar? Musk 9 dolar 35 sente yani 9-10 dolar bandı aralığına bir yolculuk Mars'a doğru bir yolculuk yapabilir diyelim. Şu an 4,8'lerdeyiz. 5 doların hemen altında fiyatlanıyoruz Max'ta. Var arkadaşlar. Max'ta yol var. Peki İNC. İNC için güzel kardeşlerim bakınız yeni bir sürü kardeşimiz geldi bugün. Hepsi hoş geldiniz. Eyvallah. Güzel kardeşim. Bakınız Bank geldi. Yasin de Yedemir geldi. Özgün Kurgun geldi. Yani Özgür Kurgun kardeşimiz. Kuzey Cephesi karşısı Mehmet Kaya. Güzel kardeşlerimiz. Ayrıca Arma Pars kardeşimiz üyelik hediye etti bu kardeşlerimize. Bol kazançlar. Bu yeni gelen kardeşlerimiz daha bilmez. Biz de İNC Coin 1 dolar 20 centteyken verdik güzel kardeşlerim. Bakınız hepsinde de oklar çizdik. Her ok 12'den vurdu. 1 dolardan hedefi 1.20'lerden 1,5 dedik, 2 dedik, direnci kırarsa 2,5-3 dolar bandı dedik. 4,5 dolar geliyor dedik, 4,5 dolardan 6 dolar dedik. Ve 8'de 10 dolar hedefini verdik en son bakınız burada. En son 10 dolar 24 sent hedefini verdik. Şak nokta atışı geldik. 12'den vurduk. Şimdi hocam arkadaşlar buraya geldikten sonra zaten 6 dolar 44 sente kadar geri geldi. Bir alım fırsatı tanıdım. Bugün de %11 civarında yukarıda ve %9 dolar 23 sent oldu. Ya hocam buradan girilir mi? Arkadaşlar şimdi şunu söyleyeceksiniz bana. Ya hocam bu kadar olur da tamam kar realizasyonu yaptık. Buradan girilir mi? Şimdi bizim coinlerimiz oturdu bekliyor. Arkadaşlar her zaman söylüyorum hareket halindeki bir trenden ne inilir ne de binilir. Ya bunun güzel kardeşim kimse 5 dakika sonra nereye gideceğini bilemez. Sadece biz formasyonlar çalıştığı için biliyoruz. Diyoruz ki bu formasyon çalışırsa buraya gelir ki çalıştı. %90-80 çalıştı ama tek bir formasyonla tabii ki yola çıkmadık. Ama tutarsınız da şimdi efendim 9 dolardan 9,20'lerden şu anki an itibariyle fiyatından girmeye çalışırsanız burada bazı düşüşleri de göz önünde almanız gerekir. Yani buradan bir 8 desteğini test edeceğini düşünmeniz gerekir. 10 direncinden bir kez daha red yiyeceğini düşünmeniz gerekir. Çünkü 10 dolarda direnç var. Bakınız 10 dolardan bir red daha yer, bir düzeltme daha yaparsa alım fırsatı verir. O zaman kararı siz kendiniz vereceksiniz. Evet İNC'de durum bu. 10 doları deneyecek gibi duruyor şu anda. Peki hocam. Kokos demiştiniz. Değil mi? Kokos. Kokos'ta ne dedik arkadaşlar? Şu anda 1.91 iki direncini kırmak üzere. Bir tane fincan kulp formasyonumuz var dedik. Kokos için. Ondan önce bir desteğimiz var. 2 dolar. Direncimiz kırarsa 2,5 dolar. Arda hedef 3,5 dolar. 3,60'lar verdik. Şıkır şıkır çalışıyor. Sıkıntı yok arkadaşlar. Sıkıntı yok. Evet. Hocam şu MC Coin'de felaket içerideyim. Bakma şansınız var mı kısa, orta ve uzun vade? MC. Şu listemize ilave edelim onu. MC Coin'imizi. Nereden bakalım? Şöyle Binance'ten bakalım. MC. Evet. 0,28 dolar an itibariyle herhalde budur. Yani yanlış bir coin olmasın.
Aht ve Dodo'yu da ilave ederim arkadaşlar. Ah, Dodo. Dodo. Evet, Dodo'yu da aldık. Şimdi kaldığımız yerden devam edelim. Kokos dedik. Evet, Kokos %1 an itibariyle yukarıda ve hedefimiz olan 3 dolar 60'a doğru gelecektir ama bakınız bizim çizdiğimiz okların çoğu haftalıkta arkadaşlar. En erken geleni 21 günde geliyor hedefine. En geç gelen de 2 ile 3 ay bandı aralığında geliyor. 40 günde geliyor. Yani bunları hoca oku çekti de sabahsı hedefine gelmedi. Yeni kırmızıya düştü. Sabredeceksin güzel kardeşim. Tabii ki buradaki anlattıklarım kesinlikle bir yatırım tavsiyesi içermez. Bu benim görüşüm. Çektiğim oklar şu ana kadar bütün eski videolarımı kontrol edebilirsiniz. 12'den vurmuştur hedef. 12'den hedefler geldi arkadaşlar. Nasıl geliyor? Piyasaya olumsuz bir haber pompalanmadığı sürece bizim bu formasyonlar çalışır. Ama yarın efendim savaş çıktı, efendim şu oldu, bu oldu derken formasyonu unutur işte o zaman. O zaman benim analizi unutur. Ne zamana kadar? O olumsuz haber bitene kadar. Olumsuz haber bittiği anda yine o formasyon yoluna devam eder. Güzel kardeşler. Evet. Şimdi Kokos'ta durum bu. Peki Kokos'tan sonra Jos vardı istediğiniz. Arkadaşlar bunun da günlüğüne bakmak istiyorum. Günlük bazda. Bizi bekleyen ne var? Evet. Bir alçalan trendimiz var. Var arkadaşlar. Günlükte bunda yol var ya. Sıkıntı yok bana göre. Şuradan dönmüşüz zaten. EMA50'yi de kırmışız ki. 78-80'ler geliyor. Şu anda 68'lerdeyiz Kokos'ta. 0.60'ya kadar da gidebilir. Peki APE dediniz değil mi? APE. APE'de de bizi bekleyen ne var? Yukarıda 4 özür. Evet 4 dolar 16 sent. Evet EMA50 direncimiz var. 4,5 dolarda da EMA200 günlük direncimiz var. 4,5 hedefini vermişiz ilk başlarda günlük bazda ama dediğimiz gibi sabretmeniz lazım. Bak nasıl geliyor. Neredeyken verdik? 3 dolar 80 sentteyiz. Şu anda 4 dolar 10 senti geçtik ve %5'e yakında yükselişi var APE'nin. Evet. %5'e yakında yükselişi var arkadaşlar. Evet. Biraz da aşağılardan başlayalım arkadaşlar. ARB. Eyvallah. Hike. Hike. Binance'den alalım. Spil. AMP. Spil. Evet. Spil'i Binance'den alalım arkadaşlar. Spil'i de Binance'den alalım. Litecoin. Litecoin'de yarılanma vardı ama bilmiyorum gerçekleşti mi arkadaşlar. Litecoin henüz fiyatlayamadı galiba. Ama bizim hedefimiz 100 dolardı Litecoin'de. Onu Binance'den alacağım yine. Evet. 90 dolar zaten üzerinde şu anda arkadaşlar. Yarılanma daha gerçekleşmedi. Herhalde önümüzdeki Haziran'da galiba bunun halvingi galiba. Elinde olanlar sabretmesi lazım arkadaşlar. Güzel bir fiyatlanma gelebilir. Evet, Litecoin'de durum bu. Audio'ya baktık. Audio arkadaşlar her an bir sürpriz yapabilir dedik zaten. Bakın yani API 3 bakalım arkadaşlar. Ona da bakmadık. API 3'e. Evet, onu da Binance'ten aldık. Evet, şimdi bunları bir bakalım güzel kardeşlerim. Şimdi aşağıdan başlayalım. Hatta MC yazılmıştı ilk önce şurada. Evet, MC'ye bakalım. Ben bunu bir saatlikten başlıyorum arkadaşlar. MC'nin haftalığına kadar gidelim. Bir alçalan takozumuz var arkadaşlar. Hatta alçalan kanalımız da diyebiliriz biz buna. Bu kanalın üzerine çıkarsak ki başarıyor şu anda çıkmayı
Başarırsak bizi bekleyen 30 direncimiz var. Şu an 28.75'teyiz. 0.30 direncimiz var. 0.30 dolarda 4 saat kapatırsak ne olur hocam bizim durumumuz? O zaman gelelim 4 saatliğine. Değil mi? 4 saatliğine gelelim. Evet. Burada sanki bir formasyon denemiş, başaramamış. Evet. Burada simetrik üçgen. Simetrik üçgenler çalışıyor arkadaşlar. Bakınız. Şurada kırdığı yerde uçmuş yukarıya kadar. 40'a kadar gitmiş simetrik üçgen. Şuradaki çizgisinden koptuğu zaman gider arkadaşlar. Aynı şekilde bir de ilk başta bizim 30 direncimiz her halükarda her yerde karşımıza çıkıyor. Yani 0.30 doların üzerine bir oturmamız lazım arkadaşlar. Günlük bazda bakacak olursak şöyle bakıyorum. Biz buna daha önce bakmış mıyız MC'ye? Bir trend çizgimiz var çünkü burada. Evet. Düşen trend kırıldı demişiz. Tekrar düşmüşüz. Şuraları bir temizleyelim arkadaşlar. ...26 desteğimiz var hocam. 30 direncimiz var. Bakınız. Başarırsa bu destekten dönmeyi... ...bakınız şu desteğimizden... ...başarırsak şu derinlik gelecektir. İkili dip oluşmuş çünkü orada. Orada ikili dip var. İkili dipin özelliği dönüşte yüksekliği bir önceki derinliği yukarı taşır. Bu da 39-40 direncine gider. Ama 200'e kadar bir yol alabilir. Yani burada bir 40 direncimiz görünüyor. 0.40 dolarda bir direncimiz var. Ama dediğim gibi öncelikli olarak bir 0.30 doların üzerinde gün kapatmamız lazım. Peki hocam haftalıkta var mı bir şey? Haftalıkta biraz sağlıksız durur arkadaşlar. Haftalıkta bir şey diyemeyiz çünkü geri mesafemiz dar. Haftalığı şöyle uzun bakmamız lazımdı. Günlüğe kadar okey. Yani eğer 0.30'un üzerine çıkarsak 40'lar gelir arkadaşlar. API 3. API 3. Bir simetrik üçgen de burada. Nedir hocam bunun özelliği? Bakınız az önce söyledim size diğer MC Coin'de nasıl gerçekleştiğini söyledik. Şu anda 4 saatlikte bu geliyor güzel kardeşim. Şu derinlik geliyor. Bütün kırılımlar gelmiş ve bizi bekleyen burası var. Tam kırılıma koyuyorum ve hocanızın oku 2 dolar 70 senti gösteriyor. Şu an neredeyiz? 1 dolar 60 sentin hemen altında fiyatlanıyoruz. %3'e yakın yukarıdayız ve hedefimiz 2 dolar 72 sent. Evet. Litecoin. Ben bunda 100 dolar hedef verdim arkadaşlar daha önce. Bakınız. Milimetrik geldi ya. Milimetrik. Hatta geçti bile. Nereye kadar iğne atmışız? Bakınız ben bu oku güzel kardeşlerim 9 Nisan 2023'te çekmişim. Evet. 9 Nisan 2023'te çekmişim. Demişiz ki arkadaşlar 100 dolar geliyor. Bakınız 18 Nisan 23'te 103 doları test etmiş. Daha önce yok muydu çektiğimiz oklar? Daha önce de bakınız. Şuradaki oku çektiğimde arkadaşlar 88 dolar falandı. 106 dolar direnci var demişim. Yani buralar hemen hemen nokta atışı gelmiş arkadaşlar. Var mı sıkıntı? Burada sıkıntı yok. Hocam şimdi ne geliyor? Şimdi güzel kardeşlerim yine yukarılarda bakınız 100 dolar hedefimiz görünüyor. Haftalık bazda ele alacak olursak. Okların nasıl hedefine ulaştığını görüyorsunuz değil mi haftalık bazda? Şimdi bizi aşağıda 80 desteğimiz bekliyor. Yukarıda da kıramadığı 101 direncimiz var. Bakınız. Buraları üzerine bir atması lazım. Devam edebilmesi için. Devam edebilmesi için şuranın üzerine çıkması lazım. 101'in üzerinde bir gün kapatması lazım. Aksi halde desteğimizi EMA 50'yi tekrar deneyebilir. EMA 50'de ne var hocam? 70 ile bakınız normal bunun 100 arası. Haftalık ama burası bakınız haftalık. Yanılmayın. Haftalıkta burası. Evet. SPI'le bakıyoruz. SPI'le baktığımızda efendim şöyle günlük bazda ele alacağım SPI'li. Evet. SPI'de dönüş var arkadaşlar. İkili dibimiz var. Bakınız. Hatta şu dönüş var burada. 73 direncimiz var. Bakınız EMA 50'de. Başarırsa arkadaşlar burası gelecektir.
Evet, şu EMA 50 ve 200'ü kırarsa önünde 85'ler görülüyor speed için. AMP'ye baktığımızda güzel kardeşlerim, burada AMP'de daha önce bakınız fincan kulp var demişiz. Ne yapmış? Biz oku buraya koyduk. Eyvah hoca, fincan kulp daha çalışmadı. Çalışmaz olur mu? Bakınız nereye kadar gitmiş. Biz demişiz ki 72'ler geliyor. 88'i yinelemiş arkadaşlar. 88'i yinelemiş. 23 Şubat'ta. Biz şu oku arkadaşlar AMP'ye 13 Şubat'ta çekmişiz. 23 Şubat'ta hedefini 12'den vurmuş. Hatta daha da fazla vurmuş. Şimdi ne var hocam? Şimdi bu formasyon yok. İlk direncimiz 40. İkinci direncimiz 45. Şu an neredeyiz? 36'dayız. Buraları bekleyeceğiz. Eğer 45'in üzerinde gün kapatırsak arkadaşlar 85-87'ye kadar uzanabilir. Çünkü hareketli ortalamalar kırmış oluyor. O zaman buradaki formasyon nereye gidecektir? 80 ve üzerine gidecektir. Şu an 0 çift 0 36'dayız. Dediğimiz gibi 36 45 civarında bir gün kapatırsak çok muazzam bir çıkış gelebilir. Burada çünkü 2 tane direnç var. Buraları kırmamız lazım. Hike. %5 yukarıdayız. Bakınız Hike'da bizim okumuz çekilmiş. Bekliyor arkadaşlar. Var mı sıkıntı? Yok. Evet, şu anda %5 yükselişte 2 doları geçtik. Buradaki hedefler her ne kadar hedefine ulaşmış olsa da buradan düşen trenden yavaş yavaş kırılma girdiğini ve bizim bunda 5 dolar 40 sent hedef verdiğimizi görünüz. Eğer 2.27'nin üzerine atarsa, hatta şuraya 2,5 doların üzerinde gün kapatırsak %100'lük bir çıkış Hike'dan gelebilir arkadaşlar. Arbitr'a bakalım ARB'ye. Bu da %5 yukarıda. An itibariyle bakınız formasyonu zaten daha önce bakmışız arkadaşlar. Burası kırılmadan mı koyduk biz bu oku? Bakınız bu oku biz burada kırılmadan koyduk. Şimdi tam kırılıma geri çekelim. Hedef 2 dolar direnç. Neredeyiz? 1.44'teyiz. Alçalan takoz yükselen, alçalan yükselen formasyonda sıkıntı yok. Çalışıyor. Hedef 2 dolar arkadaşlar. Oradaki direnci kırarsa yolu açık olsun. Buraya tostlar bir formasyon daha yaparsa ondan sonra hedef 2,5 dolar olur. Dodo. Evet, Dodo'da EMA 200'ün üzerindeyiz. Bu güzel bir işaret. Bu güzel işaret ve 0.17 direncimiz var. Armparas BTC gidiyor demiş. Yani Bitcoin hedefimiz var zaten. Eğer güzel kardeşim bizim Bitcoin için neler söylediğimizi daha önceki videolarda tek tek anlattık. 34.500 dolar hedefini biz de Bitcoin 16.700'deyken verdik. 16.700'deyken verdik. Direnç sıraladık. 21.500 dedik ilk direnç. 25.000 dedik. 25'ten sonra 27.400 artırıyoruz dedik. Hepsi geldi arkadaşlar. Hepsi orası da gelecek. Sıkıntımız yok. Eğer videonun başında anlattım zaten gerekeni. İnşallah yani. Ama dominans kırmızı olaydı bugün, lokum olurdu altcoin'ler. Altcoin'ler lokum olurdu arkadaşlar. Bitcoin kendisi gittiği gibi pazar hakimiyetini de çullandı. Böyle ikisini bir götürüyor. Evet, 0.15-16'lar geliyor. 16 zaten şu anda. 18'ler var arkadaşlar direnç bazına baktığımızda. Dodo'da. 18'i kırması lazım. Formasyon, hatta ben bunun 4 saatine bakacağım değişiklik var mı diye. Evet, yine EMA 50'yi kırmaya çalışıyor. Başarırsa arkadaşlar 17,5 direnci var. EMA 200. Buraya doğru gider. RSI'da zaten yani göreceli güç endeksine bakıyoruz. 52'lerde yükseleceğini destekliyor. Aht. Ters bir rally yapabilir arkadaşlar. Aht'a dikkat beyler. Aht. Eğer 36-37'nin üzerine yükselirse Aht ne bileyim şurada 50'ler 60'lar dizebilir. Dikkat. Aht'a dikkat beyler. Iris Coin'e geliyoruz arkadaşlar. Iris'e sıra geldi. Az kaldı. Hatta Aht'tan sonra Iris'e geçelim. Şuralarda bir Iris vardı. Evet, buradaymış zaten. Hemen alalım. Iris. Iris'te bizim çektiklerimiz var. Gördüğünüz gibi Iris'te alçalan kanal devam ediyor. Saatlikten dönüyorum arkadaşlar. Iris yatırımcısı biraz fazla. Saatlikten bakıyoruz. Bakınız. Şurada çektiğimiz ok yarıya kadar çalıştı. Hedef ne vermişiz? 30 demiştik. Değil mi? 30. Ama bu saatlik bazda daha önce çünkü geldi buralar.
Burada bir kelebek formasyonu oluştu. Bu çalışacaktır arkadaşlar. Bizim eğer 30 doların 0.030 doların üzerine çıkmamız halinde nefessiz nereye gideceğimiz belli değil bakınız. Iris'te. 4 saatlikte. Şurası var. Bakınız. 4 saatlikte şu trend var. Bu trend zaten kırılmak üzere. Kırılıyor. Bu bir alçalan üçgen trendi. Burası sabit dipleri birleştiriyoruz ve hedef simetri olan 35'ler görünüyor. Bu 4 saatlikte. Günlükte ne görünüyor hocam? Günlükte de arkadaşlar bu bizim çektiğimiz bu ok hedefte. Yalnız yukarıda dediğimiz gibi 35 direncini kırarsak simetrik. Önce 53, daha sonra da 70 seviyeleri görünüyor Iris'te. Peki Celo'ya bakalım. Arma Pars. Hocam bir haftadır takip ediyorum sizi. BTC hakkında görüşlerinizi de izledim. Bugün katıl butonu halledebildim. Severek izliyorum. Emeğinize sağlık demiş. Eyvallah güzel kardeşim. Teşekkür ederim. Siz de Kripto Coin Çarşısı ailesine hoş geldiniz. Evet arkadaşlar. Celo %4 an itibariyle yükselişte. İlk direncimiz 0.65. Başarırsak 75-80 dizebilir güzel kardeşlerim. Evet. Burger. Burger destekten dönüyor arkadaşlar. Dirençler 63 direncimiz var, 66 direncimiz var. Buraları öncelikle kırmamız lazım. Ya hocam burger arkadaşlar daha önce fincan kulp misli oklar hedefine geldi burgerde. Silmemişim ben bunları. Bakınız. Hatta evet silmemişiz ya. Duruyor bakınız. Oklar burada. Haftalığını alalım. Değil mi? Haftalığını alalım. Şöyle biraz da büyütelim. Gördüğünüz gibi hepsi burada arkadaşlar. Silme yok. Yalnız haftalıkta bizi bekleyen 0.92 direnç var. Şu an 60'larda. Oraya kadar bir şak diye ok çekebilir. Dikkat mum yani bar mum çekebilir. Burgerde. Ok. Evet %3.5'a yakın yukarıdayız. Formasyonda sıkıntı yok. Yavaş yavaş dönüyor. W formasyonunu oluşturuyor. Her an yine bu da hedeflerimize doğru gelecektir. Hawk'ta. Bakınız W geldi. Biz buradan bekliyorduk ama dönüşü buradan gerçekleştiriyor. Ama yükseklik, derinlik aynı şekilde yukarıda 4 dolar 16 sent direncimiz var. Şu an 2 dolardayız zaten. AGX. Evet AGX'te alçalan takoz devam ediyor. Alçalan takoz demeyelim de alçalan kanal diyelim arkadaşlar. Alçalan kanal, alçalan takoz bunlar birbirine benzer biraz. Çoğunuz karıştırıyor olabilirsiniz. Ama genelde farklı çalışır bunlar. Baktığımız gibi arkadaşlar şu en altta 32 desteğimiz var. Şu an 34'te. Burayı kaybetmediği sürece yukarıda bulunan 40 seviyelerindeki direncini deneyecektir. Eğer burayı da kırarsa bu ok hedefine doğru yola çıkar o zaman. 58'lere doğru. Evet. SOS. SOS. Günlük bazda 4 saatliğine ele alacağım ben bunun. SOS'in. Arkadaşlar yatay pozitif olarak yoluna devam ediyor. 89'da direncimiz var. Şu an 86'dayız. Kırarsa 11'e kadar gider. Başka da bir şey göremiyorum bunda. Grafik bazda. Yani yükseliyor olabilmesi için sıfır atması lazım önce. Şu an 86'lardayız. Güzel yükselişe imza atabilir eğer atarsa. Ankara. Evet Ankara'nın taşına bak. Ankara'da da %2'lik bir yukarı yönlü momentum olsa da an itibariyle bakıyoruz arkadaşlar. Bizi EMA 50 bekliyor. 32 direncimiz var. Başarırsak 34 ve yolumuz 40'a kadar gidebilir 4 saatlikte. Ama haftalıkta farklı tabii. Haftalıkta yolumuz farklı arkadaşlar. 0.45'in ardından 63'ler var. SLP. Arkadaşlar aksı takip edin. Aks devam ederse SLP de yolu bulur. 0.0 26'lardayız. %2.5'a yakın yukarıdayız. Bakınız. Uzun süre yatay bir formasyon var. Dikkat. 20 Haziran 2022'den beri yatay geliyor. Evet, haftalık bazda ama bu. Haftalık bazda. Eğer 39-40'ı bulduğu zaman şu anda 26'dayız bakınız. 40'ı bulursa durmaz arkadaşlar. Yukarıda bulunan bakınız ilk direnci
0015 olur. 0015'e kadar gider. Şu an 0 çift 0 26 40'ı bulursa bakınız. Bu haftalık bazda. Hatırlayın Bollinger Bandı'nı. Uzun süre yatay gelen bir grafik, yani bir bar mum hareketi sert bir kırılımla karşı karşıya gelir. Nereye? Her iki yöne. Birinci yön zaten aşağı şelale gibi kırılmış. Bundan sonraki yukarı olur arkadaşlar. Öyle görüyorum. Günlük baza baktığımızda. Günlükte de destek dirençler arasında bocalıyor. 28 direncimiz var. Kırarsa 30-35 yolculuğunu başlatır. Yalnız 24-25 desteğini kaybetmemeli. Şurayı kaybetmemeli arkadaşlar. Hatta şöyle çizelim. Bu desteği kaybetmemesi lazım. Burada alçalan bir ne var? Geniş perspektiften baktığımızda üçgen var arkadaşlar. Şuradan düşeni birleştirdiğimizde şurada bir üçgen formasyonu çıkıyor karşımıza. Hatta onu da birleştirelim. Evet. Alçalan. Alçalan neydi? Dipleri birleştiriyoruz. Çünkü yükselen olsa dibin biri bir önceki dipten geride olurdu. Hepsi eşit seviyede. Bu düz. Yani yukarıdan aşağıya alçalan bir üçgen. Burada kırıldığı zaman şu derinliği aşar ve 35-36'lara 37'lere doğru bir yola başlar. Şu an 26'larda. Evet, UMA demiştiniz. UMA arkadaşlar şu anda ne artı ne eksi de 1 dolar 80 sent seviyelerindeyiz. Haftalık bazda bir formasyonumuz var mı? Şöyle bakalım. Yok arkadaşlar. Yani onda da direnç 2 dolar 31 sent. Evet. Fakat oraya daha çok zaman var. Ben 4 saatlik bakmak istiyorum arkadaşlar. Yani 1.90'ya 2 dolar direncini kırarsa tekrar 2,5 dolar yolculuğunu başlatır arkadaşlar. Yok başaramazsa şu 1.65, 1.70 desteğini bir kez daha yoklayabilir. Dikkat. Çünkü farklı bir formasyon olarak yoluna devam ediyor. Şu anki düşüşünü RSI'da teyit ediyor zaten. GNX. GNX. Bakınız buradaki okların bir kısmı gelse de şimdi şu dönüşü beklediğim yerden oluşmamış zaten burası. Şu an şuradan oluşmuş, şu destekten. Peki bizi ilk direnç karşılayacak neresi? 30'lar arkadaşlar. Başarırsak da 45'e kadar gideriz. Şu an 17'lerdeyiz GNX'te. Gayet de güzel bir formasyona imza atmak üzere. Yalnız dediğimiz gibi 30'ların üzerine bir çıkması lazım. Ciao. Evet, ciaolamış. 1.40. Bakalım 4 saatliğine. Evet. Düşen trendimiz var. Vay. Sanki çizemeyeceğiz. Evet. Bir de bakın burada şimdi simetrik üçgen çıktı arkadaşlar. Neydi simetrik üçgen? Birinci dip. İkinci dipten geride ise simetrik üçgendir. Yani yükselen trendtir dipleri birleştirdiğimizde. Buradaki de aksine. Birinci tepe, ikinci tepenin üstünde ise alçalan tepe devam ediyor. Alçalan, yükselen, alçalan. Bu bir simetrik üçgen. Simetrik üçgende bakınız tam kırılım şurası. Buraya gelmişiz. Bu kırılım gerçekleşirse arkadaşlar buradaki derinlik gelir. Bu derinlik de buraya tekabül eder ve bizi yukarıda 19-20'ler bekler. Şu an 11'lerdeyiz. Ama dediğim gibi buranın üzerine bir iki tane yeşil mumu atmamız lazım, bar mumu. İğne değil, bar mumu. Atarsak yolu açık olsun. Evet. CFX demiştiniz. XCN'ye bakmadık mı? Baktık herhalde. Yok. Bakmamışız. CFX %5,5 yukarıdayız. Evet, 4 saatlikte çok güzel bir formasyon geldi. Arkadaşlar, burada ilk gelecek formasyon bu. Eğer 35 direncini kırarsa 38-40'ları bulabilir. Şu an 33'lerde zaten. Şu an 33'lerde. XCN. Evet. XCN'de ne varmış? 0020. Arkadaşlar bunda
Ümitli olmadığımı geçende de söyledim sizlere. Hatta bunun günlük grafiğine baktık değil mi? Sürekli düşüş var bunda arkadaşlar. Neyin nesidir bilmiyorum. Yani tabii bir enstrümanı ben kötülemem biliyorsunuz. Hiçbir enstrümanı kötülemem. Çünkü basit bir enstrüman olsa 0 çift 0 26 dolara kadar çıkmazdı. 10 tane sıfır olurdu götünde. Misal. Değil mi? Arkasına 10 tane sıfırı takar öyle gelirdi buraya. Ama buraya kadar geldiğine göre buralardan acaba bir olumsuz haber mi yedi bu? Bilmiyoruz arkadaşlar. Yani sürekli düşüyor. Sürekli geri çekiliyor. 15 dakikalığına bakmak istiyorum. Yani bir iki hacimsiz mum salıyor yukarıya dönüyor geri. Salıyor bu mumlar hacimsiz mum arkadaşlar. Ama hacimsiz mum. Yukarıda bir atıyor arkadaşlar. 37'ye gidiyor. Bir geri çekiyor. 28'e dönüyor. Yani 10 puanlık bir mesafe oynatıyor arada. Bir şey diyemem yani. Elinde olanlar biraz takip edecekler. Aşırı zarar olanlar. Bazen de zarar kesmeyi bileceksiniz güzel kardeşlerim. Bu piyasada bazen zarar kesmeyi bileceksiniz. Jasmi'ye bakmadık mı? Jasmi. Bakarız Jasmi'ye ne demek ya? Solana, LRC. Onlar yukarıda var onlara bakarız. Şu Jasmi'ye bir bakayım. Jasmi hay maşallah %5. %5 gidiyor arkadaşlar. Ben bunun 4 saatliğine bakayım. Evet biz buradan devam etmişiz zaten. Ok gidiyor hedefine arkadaşlar. Sıkıntı yok okta. Günlükte var mı bir formasyon? Evet günlükte fincan kulp oluşmuş. Fincan kulp var. Nasıl var hocam? Al bu arkadaşlar. Şurası kulp. Burası da fincan. Günlük bazda. Evet bu fincan. Bu derinlik. Zaten buna benzer bir derinlik çekmişiz herhalde daha önce de. Şu okun üzerine koyarsak 90'lara doğru gidiyor. 0.60'ya kadar gider arkadaşlar. Şu an 65-66'larda. Evet Jasmine'de durum bu. AV bakacaktık. AV Binance'ten alalım. Bizim AV'de de bir 100 dolar hedefimiz vardı ama bakalım ne zaman gelmiş o en son. Evet 101 dolara kadar vurmuşuz arkadaşlar AV'de. Aynen Litecoin gibi bunda da hedefimiz gelmişti. Şimdi 71 seviyelerinde hareket ediyor. Var mı formasyonu? Yükselen kanaldan e, bu yükselen kanaldaki desteğini kaybetmiş arkadaşlar. Günlükte. Haftalıkta bakmak istiyorum bir de. Bizi bekleyen bir şey var mı? Buradaki desteğini de kaybettik. O zaman 4 saatliğine geri gelelim. Evet dönüş başlamış. Yavaş yavaş geri toparlıyor arkadaşlar. Yani 4 saatlikten bir geri toparlama görüyorum ben. O da bizleri şuraya götürüyor sanki. EMA 50'yi kırdı zaten 200 var şimdi. 75-76 dolarların hareketini başlatmış. Ve %3 de an itibariyle yukarıda olduğunu görüyoruz. Evet burada Solana demişti kardeşim herhalde. Solana o da şuralarda bir yerde olacaktı. Leopring. Evet Solana. Burada. LRC de burada. Tamam ikisine de bakıyoruz. Solana şu anda 22 doları geçtik. %5 yukarıdayız arkadaşlar. %5 Solana'da yukarıdayız. Bakınız düşen trend kırıldı. Yolumuz açık olsun. İkinci bir formasyon gelmiş burada. 4 saatlikte. 4 saatlikte şu derinlik geliyor arkadaşlar. Yani 25 dolar geliyor. Kırarsa da yukarıda 26, 27, 30'a doğru hareket başlatabilir. Evet 30'a doğru. Mesut Evcim kardeşim katıl butonuyla aramıza geldi. Hoş geldiniz kardeşim. Eyvallah. Eyvallah güzel kardeşim. Evet Solana'da bu durum bu. Güzel kardeşim. Leopring'e bakmamıştık. Ona bakalım. Leopring'de de herhangi bir durum yok. Dönüş başlamış durumda. 35'lerdeyiz. Tabii ki bu ok hedefine doğru yola çıktı. 4 saatlikte. Ama ben günlükte bakmak istiyorum. Bakınız günlükte zaten alçalan, yükselen burayı çizmişiz. 40 ve üzeri geliyor demişiz. Şu an 35'lerde.
Sıkıntı var mı? Yok hocam. Sıkıntı yok. Peki. GLQ değil mi? GLQ. Nereden bakmıştık biz buna? Max'ten mi almıştık? Bilmiyorum ki. Yani neyse biz fark etmez. CGPT. Yazdık. ChatGPT. Bakıyoruz. ChainGPT. Evet, Gate'den alalım bunu da. Şimdi ChainGPT. 4 saatine bakalım. Evet, devam ediyor. Daha önce biz buna baktık herhalde ya. Biz nereden bakmışız buna? C. Mac'ten baktık herhalde hocam. İlla ki baktık bir yerde. Neyse sorun değil ya. Evet, güzel bir çıkışı var arkadaşlar. 0, 14, 15 dolara yakın an itibariyle. 4 saatlikte bakıyoruz. 4 saatlikte daha uzak bakma şansımız yok. Yani direncini söyleyebiliriz bunun şu anda. Arkadaşlar direnci 18 dolar. 18, 20 buralara doğru bir momentum sergileyebilir. Fakat düzeltme yapması lazım. Güzel bir formasyon yapması lazım ki yoluna devam edebilsin. Şu anda bir şey diyemiyorum çok fazla. Yani şu anda tam iğnelemiş 15, 16 direncini bir iğnelemiş. Başarısı 18 direnci var. Birazcık yataya bağlayıp flama formasyonu yaparsa çok güzel olur bu derinliği salar. Beklemek lazım. GLQ. Evet. Bu da günlük bazda ne yapıyor arkadaşlar? Yükselen, alçalan, yükselen. Yani bizim 0011'in üzerinde kalmamız lazım. Ki 16 ve yukarıda bulunan 20'lere doğru hareket yapabilmemiz için. Günlüğüne bakacağım arkadaşlar. Günlükte de güzel bir formasyon var yani bana göre. Bir alçalan gama var. Eğer buradan bir yükseliş başlarsa güzel kardeşim günlük bazda bizi hatta şuraya alayım. 29'lara kadar götürür yani. Şu an 95'teyiz. 0 atar 29'lara kadar götürebilir. XCN'ye baktık hocam. T'ye bakmadık. T'ye bakarız. Bir de T diyelim. Bu arada yorulduk yavaş yavaş. T'ye bakalım. T ne yapıyor? Küçük bir yeşilliğe sahip olan T an itibariyle bir formasyon yapıyor. Yani biliyorsunuz 53'e kadar 0053'leri görmüş. Şu an 32'lerde. Desteğimiz 30. 30 desteğimizi kaybetmezsek yine yukarıda direncimiz olan 50'leri tekrar deneyecektir. Yani 30 ile 50 bandın arasında bir yol çizebilir güzel kardeşlerim. GPT hocam GPT'ye bakalım bir de. Bu neymiş? ChatGPT'ye baktık. Bir de sadece GPT'ye bakalım. GPT dolar. Evet. Bu muydu? Evet. 0042'lerde bu. GPT 4 saatinde. Bu da güzel kardeşim 0050 direnci var. Bakınız şu an 42-43'lerde 50. Başarırsa 65'e kadar 70'e kadar bir yoklama çekebilir. Ama buranın üzerinde de kalırsa birkaç gün o zaman yükselişi başlatabilir. Şu anda daha fazla bir şey diyemiyoruz arkadaşlar. Güzel kardeşlerim saat 21 oldu. Biz 19.30'da girdik. Hatta evet 19.30 değil mi? Şöyle bir bakalım. 19.30'da girmiştik. Evet 19.30, 20.30, 20, tam 1,5 saat. Evet. Yani 1,5 saat bizi yoruyor. Şu anda bu kadar diyoruz arkadaşlar. Bir Bitcoin'e bir bakalım dönelim. Ardından da yayınımıza veda edelim. İsteği kalan kardeşlerimiz zannediyorum yok herhalde ama olsa da artık yarınki canlı yayınımızda
Yayını açar açmaz hatırlatırsınız. Yarınki yayına alırız arkadaşlar. Ve bu arada ne yapıyoruz? Şöyle bir Bitcoin'i bir kez daha bakalım ne yapmış, nereye gitmiş değil mi? An itibariyle %5 yukarıda 29.800 görünüyor. Nereye iğne atmış? 30'a yakın bir iğne salmış arkadaşlar. 3 dakikalığına bakmak istiyorum ben bunun. Evet. 29.89, 29.900. Yani 30'a yaklaşıyor. Sıkıntı yok şu anda. Evet. İşte dominans da bir %1.38 yukarıda. %1.38. Eğer şunlar kırmızı olaydı tam tersi. Yani dominans %1.38 kırmızı olaydı bu altcoin'ler uçmuştu arkadaşlar bu gece. Onayları gördüğüm zaman veriyorum güzel kardeşim. Yani onay bekleyenler oldu mu hemen tak şak şak onaylıyoruz orayı. Sıkıntı yok. Biraz sonra bakarım. Varsa o şeyde onaylarız. Evet. Güzel kardeşlerim bu akşam da hakkınızı helal edin. Burada noktalıyorum. Kendinize iyi bakın. Yarın inşallah daha güzel grafiklerle karşınızda olmak ümidiyle diyorum. Herkese bol kazançlar diliyorum. Bu arada arkadaşlar, bu arada kanalımıza bağışta bulunan tüm kardeşlerimize de katıl butonuyla destek veren tüm kardeşlerimize sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Yarın inşallah hepsi gönlünüze göre bir grafik çıkar. Gönlünüze göre bir yorum ve analiz yaparız. Her şey istediğiniz gibi olsun diyorum arkadaşlar. Hepinize iyi akşamlar, iyi geceler, hoşça kalın, dostça kalın diyorum. Görüşmek üzere.